Alize'den merhaba arkadaşlar. Artık sonbahara girmiş bulunmaktayız. Sonbahar demek de hırka demek. Bizi serin havalarda böyle sıcacık tutacak, üşütmeyecek hırkalar öreceğiz. Aslında bu videomuzun amacı sizlerle Alize iplik kalitelerimizin batik renklenmeleriyle iki batik kullanma fikrini paylaşmak. Yoksa hırka örersiniz, kazak örersiniz, istediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Burada bir iplik kullanma fikrini sizlerle paylaşmak istiyoruz. El örgüsü biliyorum, çok da güzel örüyorum ama hiç iki batik kullanarak örgü örmedim diyen arkadaşlar müthiş bir örgü keyfini daha hiç tatmadı diyebilirim. İnanılmaz bir heyecan, çok keyifli bir çalışma. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Batik ipliklerimiz biliyorsunuz 6'ya yakın rengin, uyumlu rengin geçişinden oluşan iplikler. Şimdi burada 2 tane batik yumağının birlikte örüldüğünü düşünün. Yani dönüşümlü olarak bunu söyleyeceğim sizlere teknik bölümde. Ortaya muazzam renklenmeler çıkıyor. Ve birbirine benzemeyen çalışmalar oluyor. Şimdi şöyle düşünün, mesela şöyle bir renk aldığınızda, bu arada şunu da söylemek istiyorum. O kadar heyecanlıyım ki yeni renklerimiz bugün geldi, inanılmaz güzel. Şöyle bakar mısınız renklere? Şimdi bir renk aldık batik iplikle diyelim. Öreceğiz. İşte bu renk olacağı belli ama iki batik kullandığımızda sonucu kestiremiyorsunuz, sonucu bilmiyorsunuz. Ortaya nasıl bir renklenme görünümü çıkacak bunu tahmin edemiyorsunuz. Bu sürpriz ve örerken ortaya çıkıyor. İşte heyecan da burada arkadaşlar. Böyle 2 sıra bundan öreyim, aman bundan da öreyim, biraz ilerleyeyim, ne olacak falan derken zaten ürün bitiyor ve mutlaka denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Şu gördüğünüz ürünler üzerinden konuşayım. Bunları şöyle bırakarak hemen devam ediyorum. Şimdi böyle bir hırka ördük. Burada şöyle bir batik kullandık. Yine böyle bir batik kullandık. Şimdi buradaki renklere, kodlara hiç takılmayın arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. İstediğiniz batik ipliği, 2 tane batik rengini alarak örün. Ortaya harika şeyler çıkacak. Tek dikkat etmeniz gereken şey birbirine yakın tonların çok ikisinde de olmaması. Bunun dışında istediğiniz 2 batiği birlikte kullanabilirsiniz. O yüzden hani renkler, kodlar sizi çok yormasın derim. Şimdi biz burada 2 sıra bir batikten, 2 sıra bir batikten, arada 4 sıra bir batikten, sonra yine 4 sıra bu batikten. Böyle değişik sıra sayıları ile düz örgü ile bir hırka ördük. Şimdi bu videomuzdaki amaç şey değil, hani işte böyle yaka kesiyoruz, şöyle kol kesiyoruz. Çok kolay, zaten hiçbirisinde kol kesme falan yok, düşük kollar. Bunları artık biliyorsunuz, kabul ediyoruz ve burada biz iplik kullanma fikrini ve daha çok hani örgü, tasarım, model fikrini vermeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerimdeki de Alize Cotton Gold batik ipliklerimizle örüldü. Yine burada da herhangi 2 batikle yapabilirsiniz. İşte 2 sıra haroşo bir batikle örüldü. Aradaki 4 sıra düz bir batikle örüldü. Hep bu aynı. Haroşolar bir batikle, düzler diğer batikle. Bazen çok soruyorsunuz, tüylü iplik kullanamıyoruz. O zaman Alize Cotton Gold tüysüz, pamuklu ipliklerimizi kullanarak da bu çalışmaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunu da söylemek istiyorum. Burada 2 sıra 2 sıra ördük. Dönüşümlü böyle 2 tane batik rengini 2 sıra bir batikten, 2 sıra bir batikten bir hırka ördük. Hırka örmeyi hepiniz biliyorsunuz, düz örgü. Ama görünüme bakar mısınız? Efsane etkili, çok etkili çalışmalar ortaya çıkıyor. Yine burada da şöyle yaptık. Yine 2 sıra 2 sıra, bir batikten 2 sıra, bir batikten 2 sıra. Böyle kullandık, bir kazak ördük. Tabii ne yapmak isterseniz siz onu çalışırsınız. Burada önemli olan arkadaşlar 2 batik kullanma fikri. Şimdi teknik bölümde bunu nasıl yapacağız? Sizlere göstereyim. İpliği hiç kopartmıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Hani iplik kopartma durumu yok. Her sırada iplik koparmıyoruz. Geldiği gibi hiçbir şey ayarlamıyoruz. O zaman teknik bölüme geçelim. Hırkalarımızı veya kazaklarımızı örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle hırkamızın formunu sizlere göstermek istiyorum. Kol kesme yok, yaka kesme yok. Çok kolay bir form.
Sizler kendi bedeninize göre başlarsınız tabii. Bu santim olarak santim dersek bir 27-28 santim gibi önlerimiz. Arkada yine 50'ye yakın bir santim. Kol altı 35 santim gibi, yine kol evi şöyle de 20-22 santim gibi arkadaşlar. Tabii her zaman en doğru ölçü kendinize olan ölçü. Düşük kollu, hiç hani kol kesmedik, yakada kesmedik. Böyle yakayı da göstereyim. Yakada böyle bakın şöyle dümdüz parçayı kapatıyoruz. Buraya dikiyoruz. Yaka kadar gerekli bölümü böyle ayırıyoruz. Bu herkesin kendine göre örebileceği kolay bir hırka. 2 yumak, bir tane Alize Cotton Gold batik kullandık. 2 yumak yine Alize Cotton Gold batik kullandık. Yani 4 yumakla bunu örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örerken de bunun üzerinden öreceğiz. Mesela 2 sıra, başlarken 4 sıra bir haroşamız var. 4 sıra bir renkle örüyorsak aradaki 4 sıra düzü de bu renkle örüyoruz. 2 sıra haroşayı bununla örüyoruz. 4 sıra düzü bununla. Yine 2 sıra haroşa böyle, 4 sıra düz böyle. Dönüşümlü olarak hırkamızı örüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen angoralara geçeyim. Onlarla ilgili bilgiyi de vereyim sizlere. Burada da hırkamızın formu çok kolay. Yine yaka kesme yok. Düşük kollu. Ölçüler bu daha bir 20 santim gibi. Şöyle bir 3-4 santimlik bir lastik ördük öne doğru. Tabii kendinize olan ölçü yine söylediğim gibi. Yaka kesmedik. Dümdüz. Omuzda dikişimiz var. Yine kolu da 40 santime yakın. Şimdi burada da söylemiştim zaten iplik kullanımını. Bir yumak Angora Gold batik, yine bir yumakta başka bir Angora Gold batikten yine 2 yumakla böyle bir hırkayı örebilirsiniz. Bu da 38-40 beden olabilecek bir hırka arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Hemen şunu göstereyim. Evet. Kazağımız yine 38 bedene olabilecek bir kazak. Formu bu şekilde. Zaten renklenme olduğu için çok modele gitmiyorsunuz. Hani bildiğiniz dümdüz örebileceğiniz düşük kollu bir kazak. Böyle kayık yaka gibi hafif birkaç kere oyarak yakayı yapabilirsiniz. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu da yine şöyle yapmıştık. Bir yumak, bir yumak, 2 yumakla böyle bir kazağı örebilirsiniz. 38 beden olabilecek bir kazak. Evet, bu hırkamızda arkadaşlar 250 gram gibi bir ağırlık. Ama tabii 2 batik ördüğümüz için ya 4 yumak almak zorundasınız ya da 3 yumak alabilirsiniz. Siz lastiklerini tek bir batikle yapabilirsiniz. Yine burada da 2 sıra bir batikten, 2 sıra bir batikten ördük dönüşümlü olarak. 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra yine böyle dönüşümlü örerek hırkamızı ördük. Ölçüler yine kendinize olan ölçüler diyeyim. Burada da yine 30 santimi enimiz buluyor. Arkada bir 55 santim gibi. Zaten biz kol evine kadar hep 35 santim gibi yaparız. Kollarda bir 40 santim gibi. Kol kesme falan yok. Sadece yakada biraz şöyle oyuntu yaparak lastik ördük arkadaşlar. 2 ters 2 düz. Şimdi örelim. İpliği nasıl değiştiriyoruz göstereyim. Zaten örgüler çok kolay. Hepimizin bildiği örgüler. Evet arkadaşlar, şöyle 2 tane batik rengiyle sizlere ben örme yöntemini bir göstereyim. Mesela benim üzerimdeki hırka için 60 ilmek başlayabilirsiniz. Bu 40 bedene kadar olabilen, 42 bedene kadar olabilen bir ölçü. Arkada 60, önler 60, 60, arkada 120 ilmek arkadaşlar. Şimdi bir batikle alıyoruz, ilmeklerimizi atıyoruz. Az bir ilmek sayısı ile hemen haroşa örüyoruz. Hepimizin bildiği teknikler bunlar. Aynı yöne böyle örerek haroşa örüyoruz. İsterseniz tabii hep ters yöne ördüğünüzde de yine haroşa oluyor. Düz yöne ördüğünüzde de hep haroşa örgü ortaya çıkıyor. 4 diş arkadaşlar. Alt için, başlangıç için haroşa ördük. Tabii diğerlerinde lastikler var gösterdiğim gibi. Hangisini arzu ederseniz o şekilde örebilirsiniz. Böyle yine aynı yönde örerek bakın bir diş haroşa ortaya çıktı. Hep aynı yönde örüyorum. Evet.
Bir diş haroşa oldu. Dönüyorum yine. Hep aynı örüyorum. Böyle ikinci diş haroşamı devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen aşamama geçiyorum. Şimdi böyle bir batikten 4 diş haroşa ördük. Şimdi bu batiği bağlıyorum. Şimdi bu batikle araları, düz bölümleri öreceğim. Böyle yine hep aynı yöne örerek ipliğimi bağlarım. Farkındaysanız hani şu ters görünüm yok. Hiç hep düz görünüm. Yani ipliği değiştirme sırası arkada kalıyor. Önde görünmüyor. Böyle düz örgüye geçtim şimdi. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi düz örgü olduğu için tabii yine aynı batiğimle ters yönden örüyorum. Öne düz örgü olabilmesi için. Evet, sıramızın arkasında da arkadaşlar böyle ters örgü örüyoruz. Şimdi ara batikle, yani bu batikle böyle biz 3 diş arkada haroşa görene kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın arkada 1, 2, 3. 3 diş haroşayı görünce şimdi diğer batiğimizi alıyoruz. Alttaki batiği yukarıya alıyorum. İpliği hiç kopartmıyoruz. Yanda yürütüyoruz böyle. Hani angoralarla gösterdiğim 2 sıra 2 sıralarda da aynı işlemi yapıyorsunuz. 2 sıra bir batikle, 2 sıra diğer batikle, 2 sıra bir batikle, 2 sıra diğer batikle örüyorsunuz. Hep böyle yanda dönüşümlü olarak iplik değişiyor arkadaşlar. Renk geldiği gibi çıkacak. Zaten bütün heyecan da orada. Ne çıkacağını bilmiyorsunuz ve çok yakışan tonlar oluyor. Etkili bir görünüm ortaya çıkıyor. Evet, böyle şimdi 2 diş haroşa örüyorum. Evet arkadaşlar, böyle 2 diş, 2 tane örüyoruz. Sonra yine sarı olan batikli rengimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle gelişi güzel 2 renk aldık. Bakın bana güvenin demiştim. Gerçekten de ortaya müthiş bir renklenme çıkacak. Harika olacak. Her batikle deneyebilirsiniz. Kodlara takılmayın arkadaşlar. Hepsi çok güzel olacak. Bakın şu bile hiç hani özen göstermeden denedik. Çok da güzel olacak. Burada hani biz hırka, kolu, yakası, lastik örme falan olayına girmiyoruz. Çünkü onları biliniyor, kabul ediyoruz. Biz sadece bu videoda 2 batik kullanma fikrini sizlerle paylaşmak istedik ve nasıl hani iplik dönüşümü olduğunu hani soruyorsunuz çünkü kopararak mı, koparmadan mı, renk ayarlanıyor mu? Hayır bakın hiçbir renk ayarlama yok. Arkada farklı gelmiş. Hiç önemli değil renk ayarlamak. Olduğu gibi örüyoruz arkadaşlar. Çok güzel olacak emin olun ama bu keyfi mutlaka yaşamalısınız. Keyifli örgüler diliyorum. Görüşmek üzere.